17 minyatür tabutun gizemi. 1836'da Edinburgh, İskoçya dışındaki mistik Arthur'un koltuğundaki küçük bir mağarada 17 minyatür tabut keşfedildi. Bugün sadece 8'i kaldı ve şu anda İskoçya Ulusal Müzesi'nde sergileniyor. 181 yıl geçmesine rağmen araştırmacılar her biri özenle giyinmiş bir insan figürü içeren tabutların yaratıcısını ve amacını belirleyemediler. Bazıları bunların büyücülük için kullanıldığını, diğerleri bunun denizde kaybedilen insanların sembolik bir gömüsü olduğunu iddia ediyor. En ilgi çekici teorilerden biri, tabutların ünlü seri katiller Burke ve Hare tarafından öldürülen 17 kişinin başıboş ruhlarını susturmak için nazik bir girişimde bulunulduğu. Konumuza geçmeden önce gizemli minyatür bebeklerin tarihçesinde ufak bir yolculuğa çıkalım. Bebekler, insanlar, hayvanlar, ruhlar ve bilinmeyen güçlerin görüntüleri erken zamanlardan beri büyülü amaçlı kullanılmıştır. Aslında görüntü büyüsü tarih öncesidir. Mağara resimleri bunun için kullanılmış olabilir. Keşfedilen en eski insansı heykelcik aslan adam olarak bilinen aslan başlı bir kişidir. Cinsiyeti biraz belirsiz olsa da 40 bin yıllıktır. Aslan adam Almanya'daki bir mağarada bulunmuştur. Muhtemelen oraya yerleştirilmiştir. Çünkü başlangıçta ona sahip olan insanlar için önemli olması muhtemeldi. Bu yılın başlarında Londra'da British Museum'da Tanrılarla Yaşam sergisinde sergilendi. Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları zamanında heykel büyüsü gerçekten popülerdi. Milattan önce 2000 yıldan kalma bir Mezopotamya kil tabletinde kaydedilen en eski büyülerden biri bir kil efekti yaratmayı içeren iyileştirici bir büyüdür. Köpek ısırığının tedavisidir. Profesör Owen Davis'e göre büyü biraz kil almanızı, yaranın üzerine sürmenizi ve daha sonra küçük bir köpeğin heykelini yapmanızı emreder. Figürün üzerine efsunlu birkaç kelime söyleyip kuruması için güneşe bıraktığınızda yaranın da kuruması ve iyileşmesi gerektiği söylenmektedir. Eski Mısırlılar tüm heykellerin ve imgelerin temsil ettikleri şeylerin ruhundan bir şeyler içerdiğine inanıyordu. Bir örnek, hizmetkarları temsil eden küçük figürleri olan ushaptiler veya cevap verenler bu şekilde anılmaktaydı. İnsanların mezarlarına yerleştirilir ve öbür dünyada emirlerini yerine getirdiğine inanılırdı. Eski Mısır'da çocuklar tahtadan kürek şeklinde oyulmuş bebeklerle oynuyordu. Ancak bu oyunlarında ritüel güçlere sahip olduğuna inanılmaktaydı. Şekilleri, kalçaları ve dişi üreme bölgeleri abartılıyor ve doğurganlığı teşvik ettiği düşünülüyordu. Bazıları Londra'da Coving Müzesi'ndeki gibi doğum sırasında kadınları koruyan su aygırı doğurganlık tanrıçası Tavveret'in figürleriyle boyanmıştı. Greko-Roma inançlarında kolossoiler büyüler için kullanılan küçük bebeklerdi. Genellikle lanet ve kara büyü için kullanılırdı. Bir kurban için isimlendirilir, eritilir ya da kırılır ve daha sonra da huzursuz ölülerin ruhlarından büyü yapan kişiye istediklerini vermeleri istenebilecek bir mezarlığa götürülüp gömülürlerdi. Bu teknik muhtemelen İngiltere'ye gitti, büyük ihtimalle ülkede halk büyüsünün kullanıldığı bu tarz efsunların da kökenini oluşturdu. Burada da sık sık kara büyü ve lanet için kullanılmış olsalar da şifa da dahil olmak üzere olumlu niyetler içinde kullanılmışlardı. İnsanlar bazen kendilerinin ya da vücutlarının yaralı ya da sakat olan kısımlarının bal mumu heykelini yapar ve onları kutsal yerlere bırakırdı. Heykelciğin yeri terk ettikten sonra onları temsil etmeye devam edeceğine ve o yerin enerjisinin bir hastalıktan veya kazadan kurtulmalarına yardımcı olunacağına inanılmaktaydı. Büyülü bebekler geleneksel İngiliz büyüsünde puppets olarak adlandırılmaya başlandı. Küçük bir çocuk veya bebek anlamına gelen puppet olarak yazılan Orta İngilizce kelimelerinden gelmekteydi. Orta çağlardan biri bu büyücülükte ve çocuk oyunlarında kullanılan küçük bir insan figürüne atıfta bulunabilirdi.
Martin Duffy'ye göre F. Fagley adlı kitabında İngiltere'deki puppets kelimesinin en eski yazılı sözü bir dul ve oğlunun suçlandığı ve heykellere demir çivi koyup büyü yaptıkları için topraklarına el konulduğu 10. yüzyıldan kalma bir tüzükte yer almaktaydı. ...1836 yılının Haziran ayında bir grup okul çocuğu tavşan aramak için Arthur'un Koltuğu isimli tepelerde dolaşıyordu. Kuzeydoğu tarafındaki tenha bir alanda 3 levha veya levhanın arkasında gizlenmiş küçük bir mağara veya muhtemelen büyük bir delik buldular. İçinde her biri çivilenmiş 8'den oluşan 2 sıra halinde düzgünce düzenlenmiş 17 küçük tabut vardı. 17.'si küçük bir sırayı başlatmak gibi üstte duruyordu. The Scotsman'a göre tabutların bir kısmı onları önemsiz şeyler olarak gören çocuklar tarafından tahrip edildi. Scotsman her tabutta bulunan minyatür olarak işlenen insan şeklinin yüzleri belli olacak şekilde elde oyulduğunu belirtmişti. Baştan ayağa pamuklu giysiler giydirilmiş ve genellikle ölülerin son halini oluşturan tüm cenazenin taklit bir temsilini ortaya koymuşlardı. Tabutlar yaklaşık 10,5 santim uzunluğundaydı. Düzenli olarak şekillendirilmiş, tel veya pirinç pimlerle çivilenmiş, kapakları hariç tek bir tahta parçasından kesilmişti. Her birinin kapağı ve kenarları süslemelerle bolca süslenmiş, küçük kalay parçalarıyla oluşturulmuş süsler ahşaba büyük özen ve düzenlilikle yerleştirilmişti. 19. yüzyılda bulunduğundan beri daha fazla araştırma yapma fırsatı bulanlar, figürlerin büyük olasılıkla aynı zanaatkar tarafından yapıldığını ve tabutların 2 farklı kişi tarafından yapıldığını belirlemişti. Ayrıca kullanılan malzemeler ve aletler, ahşap, demir bezemeler, çiviler, keskin, çengelli bir bıçakla tabutların bir ayakkabıcı tarafından şekillendirilebileceğini göstermekteydi. Dahası rakamlar bir dizi oluşturuyor gibi görünüyor ve dik duruşları, düz ayakları ve sallanan kolları oyuncak askerler olabileceğini gösteriyordu. Gözleri açık, bu da başlangıçta ceset olarak tasarlanmalarının pek mümkün kılmadığını göstermekteydi. Son olarak figürlerin yattığı yerde kullanılan pamuğun daha yakından incelenmesi, yaratılışlarının 1830'ların başlarına dayandığı anlamına gelmekteydi. Bu, okul çocukları tarafından keşfedilmeden önce uzun süre gömülmeyecekleri anlamına gelmekteydi. Yine de bu kadar yakından inceleme, insanların yarattıklarının amacını anlamaya daha da yaklaştırmadı. İskoçya Müzesi'ne göre bu tabutların neden yapıldığını anlamak için o sırada neler olduğunu incelemek gerekmekteydi. 1820'li ve 30'lu yıllarda Edinburgh, tıbbi yetenekleri ile ünlü bir kültür merkeziydi. Şehrin tıp fakültelerinde en iyi doktorlardan bazıları ortaya çıktı ve her yıl daha fazla öğrenci kaydoldu. Bu akım bir sorun yarattı. 19. yüzyılda şifa sanatlarının anahtarı insan anatomisini anlamaktı. Ve bunun mümkün olmasının tek yolu diseksiyondu. Diseksiyon ayrıca anatomizasyon adı olarak da kullanılır. Geçici fonksiyonların ve bileşenlerin ilişkilerinin gözlemlenmesi için sökme ve iç yapının belirlenmesi amacıyla yapılan yardımcı bir işlemdir. Yine de Edinburgh ve tıp ilerledikçe dar ağacındaki yani tipik kadavra kaynakları ölüme gönderilen daha az suçlu bulunmaktaydı. Böylece ölü vücut bulma ve mezar soygunu gibi rezil uygulamalar moda oldu. Son derece karlı olmasına rağmen bu suç lanetlenmekteydi. O zamanlar kişinin kıyamet gününde yeniden hayata dönmesi için bedeninin sağlam olması gerektiğine inanılmaktaydı. Bu hakim duygu soyguncuların demir kaplı tabutlar ve gece nöbetleri gibi cesetleri kaçırmalarını önlemek için bir dizi yeniliğe yol açtı. Bunun akılda tutulması önemlidir. Çünkü birinin neden küçük minyatür bebekleri yaratacağına da katkıda bulunmuş olabilir. Tarihin en dolambaçlı beden hırsızları arasında hem İrlandalı göçmenler hem de ünlü Edinburgh anatomisi ve bilim adamı Dr. Robert Knox, William Burke ve William Hare vardır.
Burke ve Hare'in Doktor Knox'la yaptığı ilk anlaşma, Hare'in pansiyondaki yaşlı bir kiracının Hare borcunu ödemeden ölmesiyle gerçekleşti. Kayıplarını telafi etmek için Burke ve Hare adamın cesedini Cerrah Meydanı'ndaki Doktor Anatomi Okulu'na sattılar. Bu onlar için kazanılmış kolay bir paraydı. Ancak yatılı evde başka hiç kimse kendi istekleriyle ölmeye hazır olmadığı için çift süreci biraz hızlandırabileceklerini düşündüler ve böylece 10 ay süren kısır bir öldürme çılgınlığı başladı. Bu sırada Burke ve Hare en azından 16 kişiyi öldürdü. Bunların 12'si kadındı. Öte yandan sadece kimsesiz serserileri öldürmeye başladılar. Ama sonra dikkatsiz davranarak tıp okulunun da tanıdığı yerel sakinleri öldürmeye başlayınca olay anlaşıldı. Kasım 1928'de adamlar tutuklandı. Hare, Burke'a karşı ifade vermeyi kabul etti ve bu nedenle dokunulmazlık verildi. 28 Ocak 1828'de Burke binlerce kalabalığın önünde asıldı. Cesedi daha sonra Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne mahkemenin emriyle Burke'ın cesedinin korkunç suçlarının bir kanıtı olarak yüzünün alçıdan kalıbının alınması ve sergilenmesi üzerine gönderildi. Doktor Knox herhangi bir kabahatten suçlu bulunmadı. Ancak olay ünlü kariyerini mahvetti. Hare'den bir daha haber alınmadı. Büyük ihtimalle İrlanda'ya geri döndü ama Londra'ya gittiğini söyleyen bir halk efsanesi de vardır. Burada bir kireç çukuruna düştüğü ve kalıcı olarak kör olduğu söylenmektedir. Popüler bir teoriye göre 17 kurban için 17 tabut gömülmüştü. Kurbanların yerleştirileceği ve uygun bir şekilde gömüleceği sembolik bir imaj yaratarak bu hayaletleri dinlendirmeye çalışmak özellikle Edinburgh'a ait gibi görünüyordu. Tabutlar kimse bunu öğrenmemiş olsa bile Edinburgh'da kaybolan birini tanıyan birinin arkadaşına biraz huzur vermek için yapmış olabileceği bir şey gibi görünmekteydi. Bugün kalan 8 küçük tabut hala halkın hayal gücünü kavramakta ve 1901'de müzeye bağışlandıklarından bu yana sürekli olarak halka sergilenmektedir. Minyatür tabutların ardındaki anlam ve gizem meraklı araştırmacıları çekmeye devam etmiş fakat hala tam olarak çözülemeyen bir sırdır. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.